Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda artık mevsim itibariyle başladığımız ürünlerden bir tanesini daha beraberce öreceğiz. Bir kazak örüyoruz efendim. Rengarenk, sıcacık renkleri kullandığım bir kazak. Motiflerin yapımında etrofil cins ve gazal cinsi kullandım bu kazakta. Başka diğer 4 mevsim kotonlardan eklemedim. Birleştirmesini ise Alize Cotton Gold'un siyahı ile yapıyorum. 3 milim tığ kullanıyorum kazağın bütününde. Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. Kazak 34'ten 42 bedene kadar bol salaş bir kazak olacağı için tabii 42'deki ile 34'teki duruşu bir olmayacaktır. Hani oversize ürünleri nasıl kullanıyoruz lütfen öyle düşünün. Çok rahat uygun olacak bir kazak. Büyütmek isteyenlerin yapacağı en önemli, en ince detay sadece bir sıra fazla örmek olacak. Dilerseniz renkli sıralardan, dilerseniz de birleştirme sırasından siyahtan bir sıra fazla örerek hem renk yoğunluğunu bir miktar azaltabilirsiniz hem de çok rahatlıkla çok büyük bir beden kazak örmüş olabilirsiniz. Daha videonun sonunda zaten size çok daha detaylı bedenle ilgili bilgi vereceğim. Şimdi motiflerimin ölçüsü benim birleştirme kenarı olmaksızın 10,5 santim diyebilirim. Birleştirme kenarı ile birlikte de 12 santime erişiyor. Bunu da söyleyeyim. 40 tane motif öreceğim. Hırkanın bedeninde motif kullanacağım. Kollarında ise trabzan kullanacağım sadece. Bu 40 tane motifin 20 tanesini ön için, 20 tanesini de arka için kullanacağım. 4x5 olarak 20-20 birleştireceğim. Yani parçalarımdan biri budur bakın. 4x5 olarak hazırlandı. Bu parçam birleştiğinde 4x5 olarak eni 60 santim, boyu ise 48 santimdir. Bunu da not olarak bırakmak isterim. Siz de ördüğünüzde kendi elinizle benim yaptığımı karşılaştırabilin diye. O zaman yapımıyla ilgili detaylara başlayabiliriz. Kazak sipariş üzerine hazırlandığı için zeminli siyah olarak çalışmam gerekiyordu. Bir daha çalışır mıyım, çalışmaz mıyım, başka renkli de bunu bilemediğim için siyah da olmasına rağmen detaylıca anlatmaya çalışırım diye düşündüm. Onun için çekimini yapıyorum. Rengi için affola diyorum bu arada. Ama size şimdi birleştirme tekniğini nasıl yaptığımı 4 adet motifle farklı bir renkle göstereceğim ki zorlanmayın diye. İlk olarak Gorgeous motifimden 40 tane hazırladım. Siz dilediğiniz motifi kullanabilirsiniz. Ben de bu motifi kullanacağım Damla diyorsanız, eğer daha önce de bu motifi hiç çalışmamışsanız bu videonun altında açıklamalar kısmında motifin yapım linkini bulacaksınız. Öyleyse başlayalım. İlk olarak 4 tane motifin birleşimine. 4 tane motifin birleşiminin mantığını size anlattığımda zaten siz onu dilediğiniz büyüklüğe uygulayabilirsiniz. 4 adet motifi önüme aldım. İlk olarak bir tanesini alıyorum. Yani bu benim birleştireceğim form. Dediğim gibi bunu dilediğiniz ebatlarda ve uzunlukta birleştirmeye siz devam edebilirsiniz. Ben şöyle 3 tanesini kenara alayım. İlkinde başlayayım. İlk olarak bütün kenarın trabzanların üstüne ikili trabzan, aynen şu şekilde iki kenarı ikili trabzanlarla geçmeye başlayacağım. İlk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen kenarını alıyorum. Köşesine batıp bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Yalancı çakma ikili trabzan. Bunu defalarca kanalda gösterdim. Siz eğer yine de bunu kullanamıyorsanız zincirle yükselebilirsiniz. Tığın üstüne ipimi aldım. Bir kez de şu ipi alıyorum tığımın üstüne. Gizleyerek örüyorum. İki tane kenarın içine ördüm. Daha sonra trabzanların üstüne bir adet ikili trabzan örüyorum.
her bir trabzanın tepesine. Köşeye kadar geleyim. Bir kenarını ördüm, köşenin olduğu yere geldim. Şimdi köşeye önce 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çektim. Yeniden aynı köşeye 2 tane ikili trabzan. Daha sonra trabzanların tepesine ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Kenarın sonuna kadar. Köşenin içine 2 tane ikili trabzan ördüm. Daha sonra 2 tane zinciri çektim. Üstüne eklemek istediğim motifi hemen alıyorum. Her iki motifin de ön yüzü bana bakacak şekilde yeni motifin ilk köşesinin içine 2 tane ikili trabzanımı örerek başlıyorum. Daha sonra ilk trabzanın üstüne ikili trabzanımı örerken artık 2 tane motifi birbiriyle sırt sırta verdiriyorum ve bu trabzanın karşısına denk gelecek arka taraftaki motifin hangisidir? 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3. Onun hiç tığımdan çıkmadan onun tepesinden arkadan şu şekilde tığımı geçireceğim. Aradan da kaydırarak hem de ilmeğimin içinden ipimi çıkartıyorum ve sıradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Tekrardan hemen karşısındaki denk gelen trabzanın içinden batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Buraya gelip ikili trabzanımı örüyorum. Arkadan battım, ilmeğimi çıkardım. Arkadan battım. Buraya trabzanımı ördüm. Bu şekilde sıranın sonuna kadar birleştirmeye devam edeceğim. Sonuna kadar kenarın bu şekilde birleştirerek geldim. Şimdi köşeye çalışırken 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen tığ köşenin arkasından batıp ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden de geçirip bir zincir çekiyorum ve köşeye 2 tane daha ikili trabzanımı ördükten sonra trabzanların tepesine ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Eğer daha büyük bir parça örüyor olsaydım bunu buraya kadar gelecektim, burayı dönecektim ve hemen üstüne sıradaki motifi ekleyecektim. Derken bir üstüne bir üstüne, yani bu mantıkla devam edecektim. Şimdi ben dörtlü bir motifle oluşan parça öreceğim için bu kenarı geleceğim. Bunu da geçeceğim. Dönüp buradan buraya da geleceğim. Buraya geldiğimde ise artık nasıl bir geçiş yaptığımı gösterip devam edeceğim ve bunun üstüne çıkarak öreceğim sıradaki motifleri. Öyleyse buraya kadar geleyim. Dediğim yere kadar geldim. Buradaki köşenin zaten 2 tane trabzanı örülüydü. Diğer ikisini de ördüm. Bir zincirimi çektim. Daha sonra tığımı yine arkadan boşluğun, bakın şu ikisinin birleştiği yerin boşluğuna batırıyorum. İpi alıp ilmeğimin arasından çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve buradaki köşeye gelip diğer
ikili grubu örüp trabzanları örmeye de devam ediyorum. Şöyle göstereyim ortaya çıkan görüntüyü. Sonuna kadar geleyim. Üçüncü motifimizi nasıl ekleyeceğimizi görelim. Sonuna geldim. Köşeyi tamamladıktan sonra 2 zincirimi de çektim. Şimdi hemen yeni motifi alıp ikisinin ön yüzü bana bakarken ne yapıyordum? Köşesine 2 tane ikili trabzanımı örüyordum. Daha sonra üçüncünün tepesine de ikili trabzan ördükten sonra artık motifleri sırt sırta verdirip arkadaki baştan üçüncünün içine batıp ilmeği kaydırarak çıkartıyorum ve buraya gelip sıradaki trabzanın tepesini örüyorum. Arkadan batıyorum. Biraz evvel göstermiş olduğum tekniğin aynısını uygulamaya devam ediyorum. Şimdi 3 motifin kesiştiği yere kadar örüp geleyim. Buradaki de geçişi birlikte yapalım. Buraya kadar geldim. 2 taneyi ördüm köşeye. Şimdi burada bir zincirimi de çekiyorum. Bakın bu ikisini yine kesiştiği ortak noktadan batıp aradan ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşeye geri dönüp diğer ikili grubumu örüyorum ikili trabzanımla. Ve trabzanların üstüne de örmeye devam edeceğim. Şöyle göstermek isterim. Bakın. Burayı bu şekilde tamamladım. Şimdi ise 4. motifi eklemekte sıra. Bunun için de sıranın sonuna geleyim. Geldim buraya kadar. 2 zincirimi çektim. Aslında burayı biliyorsunuz ama yine birlikte geçelim istedim. Motifi aldım. Her ikisinin de ön yüzü bana bakarken başladım içine örmeye. Üçüncüyü örerken artık sırt sırta verdiriyorum motiflerimi ve arkasından batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Yine arkasından batıyorum, ilmeğimi içinden geçiriyorum. Dördünün kesiştiği noktaya kadar bu şekilde ilerleyeyim. Şimdi buraya kadar geldim. Bakın. Dördünün kesiştiği noktada şimdi buradaki köşeyi ördüm. Bir zincirimi çektim. Yine ilmeğimdeyim. Hiç tığımdan çıkmıyorum. Bu defa burada şöyle bir nokta var ki üçünün de kesiştiği alan. Orayı bulup tığımı ortasına batırıyorum. Bakın. Üçünün kesiştiği noktanın ortasına batırdım. Arasından ilmeğimi geçiriyorum. Bir de zincir çekiyorum. Buraya 2 tane ikili trabzanımı örüp trabzanın tepesine de ördüm. Artık bu iki kenar birleşti. Sırada bu iki kenar var. Bunun da üçüncüsünü bulup arkasından batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Karşılıklı birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi buraya kadar birleştirmenin en ince detayını da göstermiş oldum size. Bunu burayı izleyip kavrayan bütün büyük parçaları rahatlıkla birleştirir. 4 motifte de aynı, 40 motifte de aynı mantık. Daha fazla motifle birleştirme yapmayı gösterdiğimde video çok fazla uzuyor. Dediğim gibi biraz örgü bilen çok rahatlıkla daha fazla motife bunu uygular. Şimdi ben bunu hemen önüme yatırıp size göstereyim. Artık birleştirmeyi daha fazla göstermeme gerek kalmadı. Bakınız şöyle bir görüntüyle motiflerimi de birleştirmiş oldum. Burayı tamamlayacağım. Ne yapacağım sonra? Hop, burayı döneceğim. Burayı da döneceğim.
Sonra böyle dönüp gelip birleştirdiğim noktaya kadar öreceğim. Hepsi bu. Eminim anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Bunu olmadı detaylı bir videoda çekeriz daha sonra. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bu mantıkla, göstermiş olduğum mantıkla örmüş olduğumuz 40 tane motifin 4x5 olarak 2 parça hazırlıyoruz bu şekilde. Parçalarımızı daha sonra, şimdi bu hiç işlem görmemiş, birisinin ön tarafına bakın hazırladım. Bir ovallik vererek şuraya bu önümüzdeki boyun ense boşluğu diyebiliriz. Bir ovallik yaptım. Şimdi onu aynı şekilde nasıl yaptığımı, nasıl öreceğimizi diğer parçada size göstereceğim. Birleştirmesini tamamladığım parçanın, şimdi siyah olduğu için bir tık zor olacak ama inanın elimden gelen başka hiçbir şey yok. O parçanın üstüne 3 sıra trabzan sırası gideceğim ama sonuna doğru şöyle biraz eğim yapacağız. Sonra geçişi tamamlayıp burada da o eğimi vereceğiz. Şöyle hop birlikte yapacağız. İlk olarak trabzandan, şu sıradan trabzan örerek başlıyorum. Belirlediğim nokta tam olarak nereye kadar ördüğüm şu ikinci motif. Bakın bu ikinci motifin şuradaki, biraz yaklaşalım artık. Şuradaki başına kadar işlemim devam edecek. Daha sonra ikinci sıra, üçüncü sıra derken bir tarafı tamamlayacağız. Öbür tarafı da örerken tamamlamış olacağız. Şu köşeden başlıyorum. Hemen ilmeğimi çıkartıp köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı öreceğim. Şu köşe. Şöyle beyazın üstünde öreyim ki en azından bir tık daha anlaşılır olsun. 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Daha sonra trabzanların üstüne, şimdi işlemi buraya kadar uygulayacağım ama daha öncesinde şu üçlü grubun ve şu üçlü grubun üstüne buraya geldiğimde trabzanı bırakıp çakma sık iğne ve sık iğneye geçeceğim. Şimdi şuraya kadar gelelim. Daha doğrusu trabzanları örmeye üstüne başlayayım. Köşedeki geçişi nasıl yaptığımı da göstereyim. Köşe birleşimlerinde. Bu kısmı anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. İkili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şuradaki geçişi birlikte yapalım. Buraya geldiğimde bu köşede 2 tane ikili trabzan çalışıyorum. Hemen bu köşeye gelip bu köşede de 2 tane ikili trabzanımı çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Beyaz üstünde çalıştığım için aslında çok da anlaşılmıyor değil. Şimdi sözünü ettiğim yere kadar şunun üstüne bakın. Şunun üstündeki trabzana gelene kadar ikili trabzanlarımı öreyim. Buraya kadar dediğim gibi ördüm. Şimdi burada da tığın üstüne ipimi alıyorum. 3 tane trabzanın üstüne 3 tane çakma sık iğne örüyorum. Yani tığın üstüne ip alıp boşluğa batıp hepsini bir topluyorum. Daha sonraki 3 tanenin üstüne ise sadece sık iğne örüyorum. Burada şöyle minik bir kaydırmayla durup hemen bir zincir çekiyorum. Arkasına döndürüyorum ve buradaki örmüş olduğum ilk
sık iğnenin tepesine bir sık iğne örüyorum. Yani sık iğne, 3 tane sık iğnenin tepesine 3 tane sık iğne. Daha sonra burada, bu arada tabii ters çevirdik parçayı, tersten örüyoruz. Burada da 3 tane yarım trabzan çakma sık iğne dediğimizin üstüne de 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Burada görüntüden ziyade söylediklerime itibar ederek devam ederseniz, görüntüde zorlananlar için tekrar altını çiziyorum. Keşke siyahla çalışmasaydınız demeyin. Belki bir kez daha çalışma fırsatım olmazdı. Artık normal ikili trabzanlarıma geçtim, trabzanların üstüne. En azından anlatarak, anlattıklarımı dikkate alarak yapmak isteyenler değerlendirebilir. Şimdi sonuna kadar hiçbir fark yok. Her bir trabzanın üstüne ikili trabzan öreceğim. Yine sonuna kadar geldim. Yine bu sırada da bir alt sırada ne örmüşsem üstüne onu öreceğim. Yani ikili trabzanın üstüne ikili trabzan, 3 tane yarım trabzan, 3 tane sık iğne ile buraya kadar geleceğim. Hemen burada nasıl döndürüyorum? Bir zincir çektim. Yükseldim. Etrafında döndürdüm. Yalancı trabzanımı örüp hemen ikincisinin tepesine geliyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Artık ön yüzüne de dönmüş olduk böylelikle. Sıranın sonuna kadar size söylemiş olduğum mantıkla devam ediyorum. Sözünü ettiğim yer işte tam da burası. Bakın buraya kadar ikili trabzanlarla geldim. Burada hemen çakma sık iğne, yarım trabzan. Burada hep damla. İkisini de kullanacak illaki. Kim nasıl biliyor bilmediğim için. Şimdi burada sık iğneye geçtim. Ve ne yapıyorum? Yan tarafa yine bakın şuradaki boşluğa yine böyle kaydırmayla geliyorum. Daha sonra karşılığında bunun bakın buradaki sondaki iki motifin şurasıdır benim yeniden çalışmaya başlayacağım yer. Buraya kadar yani bu motife gelip bunun tepesine kadar sık iğne ile devam edeceğim buradan. Buraya geliyorum. Buradaki geçişlerde tekle geçiyorum sık iğneyi. Şu ortaya da bir tane. Pardon, şu ortadaki kesiştiği noktaya batıp yapacağım ki oradaki deliği açmayayım. Bunu böyle devam ettiriyorum ta ki bakın buraya kadar. Aslında bunun da üstüne başta sık iğneyle devam edeceğim ama şuraya bir geleyim, birlikte bir gelelim. Sözünü ettiğim yere kadar yine geldim. Bakın burada sık iğne ile geldim. Bu 3 tanenin üstünü de yine sık iğne. Ya buraya 3 diyorum, şu alttaki grubu baz alıyorum, unutmayın. Şimdi gene 3 tanemi örüyorum. Bu tarafın boyun, ense, omuz oyuntusunu yapıyoruz aslında. Şimdi buradaki 3 taneyi de tığın üstüne ip alıyorum. Çakma trabzanlarla geçiyorum. Daha sonra ise diğer tarafta gösterdiğimin aynısı sonuna kadar her bir trabzanın üstüne ikili trabzan öreceğim. Buradaki geçişte de yine 2 tane buraya, 2 tane de bu köşeye yapacağım. Bu geçişi de öyle tamamlayacağım. Sonuna kadar geleyim.
Sonuna kadar geldim ilk sıranın. Tekrardan bir zincir çekip yükseliyorum. Şimdi ikinci sırayı öreceğim. İkinci sırada burada da hiçbir farkımız yok. Bir alttakinde ne örmüşsem üstüne onu. Trabzan üstüne trabzan, yarım trabzan üstüne yarım trabzan, sık iğnenin üstüne sık iğne, ama şuraya kadar geleceğim sık iğnelerin. Bu boynumuza gelen kısmı bırakacağım. Şuraya kadar çalışacağım yani. Tam olarak şuraya kadar çalışacağım. Şimdi ben trabzanlı kısmı öreyim, burayı birlikte geçeriz. Şimdi sözünü ettiğim yer burası. Trabzanlı kısmı ördüm, geldim. Hemen 3 tane çakma sık iğnemi örüyorum. Daha sonra sık iğnemi örüyorum 3 tane. Şimdi üçüncüyü de ördüm. Burada geri dönüş yapacağım. Yapmadan önce şuraya minik bir yanına batıp kaydırma ile ipimi geçiriyorum ki orada bir minik bir eğim vermek istediğimden. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Artık ön yüzünden de örmeye başlayacağım ve bu benim 3. sıram. Hemen sık iğnelerin üstüne sık iğnemi örüyorum. 3 tane. Sırada 3 tane çakma sık iğnemiz var. Ve artık her bir trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Sonuna kadar da bu işlemi yapıp tamamladığımda ense, boyun, omuz çalışmamızı bitirmiş olacağız. Artık iki parçayı birbirine ekleyerek formunu vereceğiz kazağımızın. Sonuna kadar örüp geleyim. Tamamladığımızda işte böyle bir boyun oyuntusunu vererek bitirmiş oluyoruz. Şimdi 2 tane böyle parçamız var. Bu 2 tane parçayı şu şekilde tersini çevirerek, bakın şöyle ters çeviriyorum. Bu arada tersinden de motiflerimizin düzgünlüğünü, temizliğini görmenizi tabii ki dikkat etmenizi rica ederim. Bu şekilde çalışıldığında örgü örmenin hiçbir zorluğu olmuyor, inanın. Diğerini de alıyorum. Aynı şekilde onu da tersten üst üste koyuyorum. Bakın bu iki parçayı tersinden üst üste koydum. Birleştireceğim yer sadece ikili trabzanları ördüğüm yer olacak. İkili trabzanları ördüğüm yerden arkadan sık iğne ile birleştireceğim. Daha kolayına gelen burayı dik edebilir. Dediğim gibi trabzanların bittiği yere kadar, çakma sık iğnenin başladığı yere kadar bir birleştirme yapacağız. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi her iki parçanın da ters yüzleri bana bakıyor. O şekilde üst üste koydum çünkü tersinden birleştirme yapmak istedim. Şimdi her ikisinin de ilk trabzanının tepesine batıyorum. Her ikisinin de. Sonra aradan ilmeğimi çıkartıp artık trabzanların, bakın şimdi burada siyah olduğu için biliyorum zorlanılacak ama mutlaka açık renkli videolarım var. Trabzan birleştirme, trabzanlı bitişli bir birleştirme tekniği diye. Burada zorlananlar lütfen ona baksınlar. Şimdi trabzanların üstünün iç dişlerinden batıyorum, bakın. Bir bunu batıyorum. Bir de buraya geliyorum. Tam karşısındaki trabzanın yine iç dişini bulup batıyorum. Ve arasında geçiriyorum. Tekrardan buradan iç dişine batıyorum. Buradan da batıyorum. Arasından ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar buradan batıyorum. Bundan da batıyorum. Burada zorlananlar dik edebilir, altını çiziyorum. Bir buradan batıyorum. Bir buradan batıyorum. Ya da videonun altına Damla bana şu trabzanla birleştirme tekniğini gönder derseniz size gönderirim o tekniklerin olduğu linkleri.
batıyorum. Hop, arasından geçiriyorum. Bakın. Buradaki trabzanın iç dişi, buradaki trabzanın iç dişi, arasından kaydır geçir. Bütün trabzanları bu şekilde birleştirip, yani bütün trabzan derken burada hani çakma sık iğneye kadar olduğum kısmı bu şekilde birleştirip geleyim. Sonuna kadar trabzanların aynı gösterdiğim yöntemle birleştirerek geldim. Şimdi burayla işim bitti. Hemen kesiyorum. Daha sonra diğer tarafını çevirip aynı orada yaptığım işlemi burada da yapacağım. Birlikte buraya da başlayalım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra ilk önce ne yapıyordum? Trabzanların şöyle bir onun arkasından batıyorum. Şöyle biraz yukarıda kalmışım. Buradaki trabzanın, ilk trabzanın arkasından batıyorum. Sonra geliyorum. Buradaki trabzanın arkasından onu böyle alıyorum ve kaydırma yöntemiyle aralarından geçirip birleştirmeye başlıyorum. Yine sırasıyla trabzanların iç dişlerinden birinden bir diğerinden alarak, yine trabzanların iç dişlerinden birbirinden bir de diğerinden alarak birleştirmeye devam ediyorum. Bakın, trabzanların iki tane böyle V gibidir ya üstü. Onun bir tanesine batarak diğer tarafta da bir tanesine batıyorum. Arasından ilmeğimi geçiriyorum. Bir buradan, bir buradan kaydırdım, geçirdim. Bir buradan, bir buradan yine kaydırdım. Yine çakma trabzanlara kadar birleşip geleyim. Trabzanların olduğu kadar birleşerek geldim. Şimdi yine burada da ipimi kesiyorum. Artık yanlardan da birleştirmeyi yaparak formu iyicene vermeye başlayacağız. Bu kol evini verebilmemiz için omuzdaki birleştirmeyi yaptık. Şimdi koldaki bolluğu ne kadar istiyorsak. Mesela ben bol balon kol çalışmak istiyorum diyelim ki, çok daha açık bırakacağım. Dar kol istiyorum, daha az açık bırakacağım kol evini ki istediğim formda düşsün diye. Ben şimdi size kendim nereye kadar birleştireceğimi gösterip kol evini nasıl oluşturacağımı da anlatmaya çalışacağım. Yanlardan da birleştireceğim için önüme şöyle yan olacak şekilde aldım. Yani şöyle göstereyim, 4 motifte gözüküyor. 2 tane motifin yani böyle çok daha bol olacağını düşünüyorum. Tahminim şuraya kadar falan, yani şurada bırakmam da birleşmeyi, şuraya kadar falan gelirim diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde buradan birleşmeye başlayarak yan tarafı tamamlayıp kol evini oluşturacağız. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum ve bu defa ikisini üst üste koyduğum şu parçanın köşesine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra yine aynen yukarıda yaptığımı dışarıda kalan, normalde bunlar önünü çevirdiğimizde iç diştir ama şu anda dışarıda kaldığı için dış diyoruz. Dış dişlerinden batarak ipimi kaydırarak geçiriyorum. Bakın, buradaki dişe battım. Buradaki de dişe battım. Aradan kaydırarak geçirdim. Bu şekilde kol evini istediğim genişliğe kadar birleştirmeye devam edeyim. Ne kadar bıraktığımı birazdan tamamladığımda size göstereceğim. Şimdi tekrar bir daha göstereyim, bakın. İç diş. Tekrar buradan da, aslında iç dediğime bakmayın. Normalde ön yüzde iç de şimdi dış. Tersinden ördüğüm için
Tekrar battım, tekrar battım. Kol evine kadar devam ediyorum. Buraya geldiğinizde belki takılırsınız diye şu köşelerdeki geçişi nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi karşılıklı iki köşeye geldik ya, iki motifte geçiş yaparken. Şimdi bir tane bu köşeye batıp içinden geçiriyorum. Bakın, bu köşenin arkasından batıp ilmeğimi arasından geçiriyorum. Daha sonra bu köşeye geliyorum. Yine arasından batıp ilmeğimi geçiriyorum. Şurada minik bir kasma olmaması açısından bir tane zincir çekiyorum. Bu köşeye geliyorum. Bu köşenin de arasından geçip bir bundan geçiriyorum. Daha sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Aynen dişlerden batıp kaydırarak birleştirmeye. Omuzdaki yapabileceğiniz iğne ile dikiş işlemini yanlarda da yapabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Tam olarak şu kısma kadar birleştirdim. Şu kadar bir kol evi bıraktım. Şuraya kadar birleştirdim. Kol evim kaç santim size hemen göstereyim. Şuradan başlayayım. 23 santim bırakmışım. Epey bir genişlik var, yani balon kol için ideal oldu. Şimdi burayı böyle kapatıyorum. Diğer tarafta da kol evimi oluşturayım ve artık kolun yapımına başlayabiliriz. Her iki tarafında yanlarını birleştirerek kol evimi oluşturmuştum biliyorsunuz. Aynen burada da kol evimi oluşturduktan sonra kolumu bakın trabzanlarla örüp tamamladım. Koluna da bir lastik ördüm. Bu lastikten biraz etek ucuna da öreceğim. Tabii kayık yaka yapmıştık. O yakadan da bir sıra sık iğne daha geçmeyi planlıyorum. Yarım trabzan da olabilir. Şimdi ilk olarak kola beraberce başlayalım. Kolu nasıl yapacağımızı görelim istiyorum. Kolu hemen kol evini önüme getiriyorum. Şöylece ne? Ve kol evinin kol altından trabzanlarımı örmeye başlayacağım tam olarak. Kol evini şu şekilde önüme yatırmıştım. Hemen ilmeğimi çıkarttıktan sonra kol altından çalışmaya başlayacağım. İlk olarak şuradaki boşluğun içine bakın. Kol altındaki trabzanların tepelerine batarak trabzanlarımı oluşturmaya başlıyorum. Ve her trabzanın üstüne bir trabzan öreceğim. Bu kolun genişliğini size ne kadar bıraktığımı söylemiştim. Bu tamamen dediğim gibi daha geniş isteyenler daha geniş bırakabilirler. Tamamen sizin zevkinizle orantılı büyüklüğü. Böyle trabzanların tepesine kendini zaten o kadar belli ediyor ki hani görmesiniz de şu anda tam olarak batacağım noktalar kendini belli ediyor. Ve hemen buraya geliyorum. Artık tam olarak önümde duran trabzanların tepesi. Batacağım noktalar. Ta ki omuzdaki yaptığım kol ayrımı omuz genişliği yaka oyuntusu için yaptığım omuzlardaki payın geçişini nasıl yapacağımı size göstereceğim oraya geldiğimde. Oraya kadar şu şeyi de nasıl geçiyoruz göstereyim hemen. Sözünü ettiğim yer yani tam olarak şurası. Çünkü buraya geldiğimizde artık trabzanlar yerine boşluklar olmuş olacak. Onu belirtmek istedim. Kola geldiğim şu köşeye kadar öreyim, oradaki geçişleri nasıl yaptığımı göstereyim size. Buradaki köşeyi es geçip gelmişim ama şimdi burada bir tane köşe var. Aynı burada yaptığımı bütün bu köşe boşluklarında yani şu birleşim yerlerinde yapıyorum. Burada bu boşluğun içine iki tane köşelerin içine yani iki tane örerek geçiyorum. Aynı bakın burada olduğu gibi. Şimdi buraya geldiğimde ise burada görmüş olduğumuz trabzanlarla oluşan boşlukların içine de ikişer tane
trabzan örüyorum. Şuradaki görüntü bozulmasın diye, düzlük yani boşluk arada kalmasın diye şu geçiş noktasına da bir tane örüyorum. Aslında buradan geçişi yaparken önemli olan ne biliyor musunuz? Şu var olan güzel düzenin bozulmaması, arada boşluk olmaması ya da yığılma olmaması. Ona dikkat ediyorum. Onun için boşlukların içine 2 tane, şu geçiş noktalarına da bir tane yapmam yeterli oluyor. Yine boşluktayım. 2 tane. Şimdi önümde şu tam olarak diğer tarafa geçiş var. Yine ortaya batıyorum. Bir tane örüyorum. Boşluğa geldim. İki taneyi örüyorum. Tekrardan döndürdüm. Bakın şu birleştikleri noktaya batıp bir tane, boşluklara 2 tane. Tekrardan size göstereyim. Dümdüz görüntümüz bozulmadan devam ediyor. Artık burada sonuncu trabzanın boşluğundayım. Ona da 2 taneyi ördükten sonra burada köşeye geliyorum. Burası bakın köşeyle birleştiği yer. Buradaki köşenin içine de 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra artık sadece trabzan tepelerim kaldı. Onları da örerek başladığım noktaya kadar geleyim ve bir yukarı çıkacağız. Nasıl çıkacağız onu göstereyim. Daha sonra üstünüze deneyerek kol uzunluğunu belirleyebilirsiniz. Ben bu şekilde örerek 1, 2, 3, 33 tane sırayla tamamladım. Trabzan sırasını, üstüne de 7 sıra lastik ördüm. Yani toplamda 40 sıra ile kolu tamamlamış oldum. Tabii ki lastiğe geçiş kısmını da birlikte yapacağız. Ben şimdi başladığım noktaya kadar örüp geleyim. Kol evinin ilk sırasını ördüm. Şu çok önemli, belirtmek isterim ki ilk sırayı ördüğümdeki oluşan trabzan sayım 86. Diğer kola başladığımdaki oluşan trabzan sayısıyla aynı olmalı ki kolumun genişliği, büyüklüğü aynı düşsün. Yoksa birbirinden farklı düşer. Yani ilk kolu ördüğünüzde kaç trabzansa ikinci kolda mutlaka o trabzan sayısıyla devam etsin. Buna lütfen dikkat edin. Benim 86 olarak devam ediyor. Onu da belirtmek isterim. Buradaki örmüş olduğum ilk trabzanın tepesine geliyorum kaydırma yöntemiyle. Daha sonra ikinci sıraya çıkmak için bir zincir çekip yükseliyorum. Arkasından ilmeğimi geçirip artık her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek 33 sıramı tamamlayacağım. Bu sıra bende 33 olur, sizde 35 olur, 34 olur, 36 olur ya da 27, 28 olur. Hiç fark etmez. Önemli olan istediğiniz gibi üzerinizde durması. Burada da deneyerek ilerlemenizi size tavsiye ediyorum. 33 sıramı tamamlayayım. Son 7 sırası için, lastik sırası için geleyim. Kol ağzını birlikte toparlayıp lastiğe geçerim. Zaten evin kol ağzında ördüğümüz lastiği kazağımızın etek ucunda da öreceğiz. Yakasına da şöyle bir etrafını, patını diyeyim, geçelim birlikte ve kazağı tamamlayalım sırasıyla. ...30 sıra trabzan ördüm. Şimdi son sıradayım. Buraya kaydırarak geliyorum. Ve artık lastik sırası için toparlamayı birlikte yapacağız. Bunun için de hemen bulunduğum yere bir kez daha batıp bir ilmek çıkartıyorum. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Toparlamaya başladık. Şimdi yanındakine battım, ilmek çıkardım. Yanındakine battım, ilmek çıkardım. Üçünü bir topladım. Yanındakine battım, ilmek çıkardım. Tekrar battım, ilmek çıkardım.
bir topladım. Şimdi burada bu lastik kısmını benimle ilk kez izleyen bir arkadaşım varsa şayet şöyle bir durum var. Daha açık renkle de bu kol toparlamasını yaptım önceden. Onun için burada zorlanıyorsanız bana alta yazın yorumlara. Ben size o hangi hırkada hangi kolu toparladığımı göstereceğim. Aslında en son attığım altıgen hırkanın, büyük beden altıgen hırkanın kolunu toparlarken açık renkli örüyordum. Orada bir göz atabilirsiniz. Şimdi anlaşıldığını umut ediyorum. Trabzanların tepesine batıyorum. İlk önce birinden ilmek, daha sonra yanındakinden batıp ilmek çıkartıp üçünü bir örüyorum. Tekrar batıyorum, ilmek çıkartıyorum. Sırasıyla yan yana. 1, 2, üçünü bir topla. 1, 2, üçünü bir topla. Şimdi bunu başladığım yere kadar bu şekilde örüp geleyim. Başladığım noktaya geldiğimde ise şöyle hemen ilmeğimi kaydırarak oraya geliyorum. Ve hemen yalancı trabzanımla başlıyorum. İlk trabzanımı örmüş oldum. Daha sonra sırasıyla bütün boşlukların içine bakın. Boşluklar kendini çok güzel belli ediyor. İkili sık iğneleri toplarken oluşan boşluklar. Her birinin içine ikili trabzanımı örüyorum. Bu sırada da başladığım noktaya kadar bu boşlukların her birinin içine ikili trabzanımı örüp geleyim. Lastik sırasının ilkini trabzanlarla tamamladım. Şimdi bu toplamda 7 sıra olacak. Biz ilkini ördük, geriye 6 sıra kaldı. Şimdi yukarıya hemen burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle çıkıyorum. Yine yalancı trabzanımı ördüm. Bundan sonra artık alttaki trabzanları bir önden alarak bir arkadan alarak örmeye devam edeceğim. Bir önden, bir arkadan. İkinci ve bundan sonraki bütün sıraları böyle lastik örerek tamamlayacağım. Etek ucunu da bunun aynısını örmeyi planlıyorum. Yaka kısmını ise beraberce geçeceğiz birazdan. Artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz kazağımın. Çok da güzel oldu. Beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Umarım üstümde gördüğünüzde de beğenmişsinizdir. Beğendinizse şimdi burada da sizden bir kalp bir yorum rica edeyim. İnanın o kadar motivasyon oluyor ki benim için yazdıklarınız, beğenileriniz çok kıymetli. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlayayım. Dediğim gibi bu renkte zorlanan varsa büyük beden altıgen hırkada da aynı kolu çalıştım. İkinci sırayı da tamamladık. Kaldı geriye 5 sıra. Şimdi buraya kaydırıp geliyorum. Hemen birlikte 3. sıraya da yukarı çıkalım istedim. Ama artık burada bakın trabzanlar bana nasıl öreceğimi gösteriyor. Öndekini önden, arkadakini arkadan örerek ben 7 sırada tamamlayacağım uzunluğunu. Şöyle göstereyim size tekrardan nasıl bir görüntü oluyor. Siz dilediğiniz kadar da büyük çalışabilirsiniz ya da daha kısa. Trabzan sırasını daha uzun tutabilirsiniz. Kolları bol bırakabilir, ağzını lastikle toplamayabilirsiniz. Bu biraz da hani sizin kullanmayı sevdiğiniz tarzla da ilgili diyebilirim. Öyleyse kolu tamamlayıp geliyorum. Kazağımızın kollarını tamamladık. Kol ağzını lastikle ördük. Şimdi yaka kısmında bir toparlama yapmak istiyorum. Bunun için de hemen şöyle bir kısmından yakanın önüme alacağım ve şöylece bakın kayık yakayı oluşturan şu V gibi duran yer var ya, omuzdan gelen önüme aldığımda. Orada minik bir toparlama yaparak orayı yuvarlayarak geçeceğim. Bunun için de hemen
zemin rengimi alıyorum. Önüme yatırdığımda şu omuzdan gelen kısmı önüme yatırdım. Yani yakanın, şöyle düşünün, şu kısmı yakanın önde. Hemen bir de şöyle tekrar göstereyim anlaşılmazsa. Yani yaka şöyle önümüzde duruyor ya, şurayı alıyorum şu şekilde önüme. İlk olarak şurada bir toparlama yaparak devam edeceğim. Ama oraya gelmeden evvel bir öncesinde başlamak istiyorum. Yani şu orta kısmın yan tarafına batıyorum ve tığın üstüne ipimi almıştım ya, hemen bir yarım trabzanımı örüyorum. Yine tığın üstüne ipimi alıyorum. O orada beklerken, şimdi burada toparlama yapacağım yerde bir buraya, bakın, bir buraya, bir iki kısmın kesiştiği yere, bir de buradaki yere batıp üçlü bir toplama yapacağım ama burada yarım trabzanlarla değil, ikili trabzanla yapacağım. Şimdi bakın, battım, ilmeğimi çıkarttım, tığımda tutuyorum. Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Şu orta noktaya battım. Oradan da ilmeğimi çıkarttım ve buradaki trabzanın tepesine geldim. Burada da bir kere örüp tığımda topladıklarımın hepsini birlikte çıktım ve tekrar tığın üstüne ipimi alıp artık burayı geçerken diğer ki bu yakanın kayık kısmının şu kısmına kadar aynı mantıkla devam edeceğim. Yani her alttaki sık iğnenin tepesine bir yarım trabzan örerek devam ediyorum. Başladığım yere kadar da o şekilde şuraya kadar bir geleyim. Şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Bir sıra yapacağız bunu sadece. Bu tarafta da yine yaklaşmışken birlikte geçelim istedim. Şimdi son buradaki bir trabzan kalana kadar yarım trabzanlarımı örüyorum. Bu üçünün şimdi toparlama yapacağım yerde 3 taneyi birlikte öreceğim yerdeyim. Şimdi bir tane trabzan örüp çıkarttım, tığımda tuttum. O ikisinin ortasına battım. Omuzdaki yakanın birleştiği bir tane daha ördüm. Bu defa arka tarafa geçip buradaki ilk trabzana batıyorum ve yine bir kere daha örüp tığımda tuttuklarımı hepsini beraber toparlıyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp artık buradaki yine alttaki sık iğnelerin üstüne çakma sık iğnelerimi de örerek devam ediyorum. Çakma sık iğne, yarım trabzan aynı şey. Herkes farklı söyleyebiliyor. Ben ikisini de kullanıyorum ki kim hangisine daha alışıksa yadırgamasın diye. O zaman döndüreyim ön tarafını. Şöyle hemen. Burada da başladığım nokta tam olarak şurası. Buraya kadar örerek, şuraya kadar örerek aynı şekilde, hiçbir farkı yok. Bakın, trabzanların, sık iğnelerin tepesine örmeye devam ediyorum. İlk başladığım yere kadar geldim. İlk başladığım yerin de içine batıyorum. Şuradakini de öreyim. İlk başladığımın içine batıp şöyle ipimi kaydırma yöntemiyle güzelce kilitledikten sonra kesiyorum. Daha sonra bu ipi de aralara yedirerek gizleyeceğim. Yakada da işte şöyle bir şeklini bakın. Gayet güzel. Şu formu bir miktar verdik yakaya. Bence gayet de şık, güzel durdu. Tam istediğim gibi oldu diyebilirim. Şimdi artık beraberce etek kısmına geçebiliriz. Etek kısmına da şöyle yapacağım. Yine koldaki gibi aynen lastik öreceğim. Lastiği hemen şöyle yandan, şuradan başlayalım örmeye. Şu geçişleri nasıl yaptığımı burada gösteririm. İlk sıra trabzan sıram olacak. İkinci sıra ise aynı kolda olduğu gibi bir önden bir arkadan örerek trabzanları burayı istediğiniz uzunluğa kadar getirebilirsiniz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra tığın üstüne ipimi aldım. Şöyle herhangi bir yerden
Şuradan başlıyorum ki hani şu orta geçişi de size göstermek istediğim için. Hepsinin üstüne birer tane ikili trabzanımı örüyorum. Şu köşeye geldiğimde de minik bir toparlama, yani etek kısmını açık bırakıp bol bırakmak isteyenler bu köşeye bir tane ayrı, buraya bir tane ayrı örebilirler. Bakın şu köşelere. Ama ben ne yapacağım bu köşeye? Şimdi önce bir tane buna batacağım. Bir kere çıkacağım. Daha sonra bu köşeye gene geleceğim. Gene bir kere batıp çıkıp ikisini bir öreceğim. Çünkü minik bir toplama yapmak istiyorum etek kısmında. Dediğim gibi daha bol kalsın isteyenler benim bu yaptığımı uygulamasınlar. Onlar ayrı ayrı örsünler köşelere. Şu köşeye kadar geleyim. Burayı da birlikte bir kere geçelim. Şimdi buraya geldim, yine göstermek istediğim yerdeyim. Şimdi buraya bir tane örer gibi çıkıyorum. Tığımda tutuyorum. Tekrar bu köşeye geliyorum. Buraya da batıp yine örer gibi yapıp çıkıyorum ve üçünü bir örüyorum ilmeklerin. Bütün iki motifin arasındaki geçişlerde köşeleri bu şekilde öreceğim. Birinci turumu bu şekilde trabzanlarla, ikili trabzanlarımla tamamlayayım. İkinci sırasına birlikte geçelim. Başladığım noktaya geldim burada. Şimdi hemen ilk ördüğümün tepesine batarak kaydırarak onun üstüne geliyorum. Aynen kolda yaptığım lastik örümüne başlıyorum. Sahte bir trabzanla yükselip trabzanlarımı sırasıyla bir önden bir arkadan örerken, bakın şimdi burada ikisini bir toplamıştım ya köşede. Onu ikisini bir örüyorum. Yani ikisini bir arkaya alıyorum. Tekrar bir önden bir arkaya, bir öne, bir arkaya. Bu mantıkla bu sırayı öreceğim. Sonra bir üst sıraya geçtiğimde artık bana buradaki trabzanlar hangisini nasıl örmem gerektiğini gösterecek. Öndekini önden, arkadakini arkadan öreceğim. Dilersem 3, 4, 5 kaç sıra uzunluk istersem o kadar örüp bitireceğim. O zaman etek kısmını tamamlayıp geleyim. Yine en sevdiğim kısım, finale beraberce geldik. Yakayı, etek ucunu şöyle göstereyim. Etek ucunu 4 sırada tamamladım. İstediğim görüntüyü elde ettim. Bence çok cıvıl cıvıl, çok tatlı bir hırka oldu. Farklı renk düzenlemeleri yapılarak birçok farklı görüntü elde edecek şekilde de aynı mantığı yürüterek kazaklar örebiliriz. Şimdi ben bunun bedeniyle ilgili tekrar size fikir verecek olursam, ilk olarak böyle önüme yatırdığımda kaç santim olduğunu size söylemek istiyorum. Eni 60 santim. Bu da demek oluyor ki çevresi 120 santim. Yani tam da benim dediğim gibi aslında 36'dan 42 bedene kadar. Yani şöyle söyleyeyim, 44 bile zorlasa giyer ama tabii bir 36-38'de durduğu gibi salaş durmaz. 42 bedenden büyük çalışmak isteyenler ya da farklı daha dökümlü dursun, 40 beden olup da işte daha büyük salaş dursun üstünde diyen varsa da motiflerini birer sıra fazla örmesi yeterli olacaktır. Şimdi enini verdim, boyunu da verecek olursam 52 santimde boyu oldu. Boyunu ben daha uzun örmek istiyorum diyenlerin yapacağı sadece boydan 10 santim daha fazla motif örüp uzatmak olacak. Kullandığım adete gelecek olursak da gördüğünüz gibi rengarenk ipleri kullandım. Her birinden bir adet tabii ki ve kollar için ve beden için kullandığım siyah ise 3 adet gitti. Bunu da belirtmek isterim. Tekrardan altını çiziyorum. Birleştirirken Alize Cotton Gold'un 60'ını kullandım, siyahını. Ara renklerde ise
Gazal ve Etrofil cins kullandım. Her iki markanın da cinsleri döküm döküm çok tatlı bir duruş elde ettim. Belirtmek isterim. Tabii ki neye talibim sizden? Kalbinize talibim. Bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Her zaman dediğim gibi beğeni ve yorumlarınız benim için çok ama çok kıymetli. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.